Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat muhteşem bir ıspanaklı Arnavut böreği tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ilave edip un ve tuzu güzelce karıştıralım. Ve unun orta kısmına bir çukur açıp üzerine 3 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yapalım. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Azar azar su ilavesi yaparak kaşıkla karıştırmaya devam edelim. Suyumuz mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Kesinlikle sıcak veya soğuk su kullanmamalıyız. 6 su bardağı un için toplamda 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Aslında 6 su bardağı un için 2 su bardağı kadar su yeterli. Ama bizim hamurumuz daha yumuşak olması gerektiği için su miktarını birazcık fazla yapmalıyız. Hamuru biraz toparladım. Şimdi tezgaha alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. En az 5 dakika kadar tezgahta yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurunuzun kıvamı ne kadar güzel olursa böreğiniz de bir o kadar güzel açılır. Ve ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi elde ettiğimiz hamuru önce 2'ye daha sonra ise 10 adet büyük ve 10 adet bir tık daha küçük olacak şekilde parçalar haline getirelim. Tepsimizin alt kısmına daha büyük olan hamuru yerleştireceğimiz için önceden bezelerimizi bu şekilde hazırlamalıyız. Hamurları kesip hazırladıktan sonra elimizle beze haline getirelim. Bu aşamada ben bolca un kullanmak zorunda kaldım. Çünkü hamurum çok fazla yumuşak olmuştu. Eğer hamurunuz ele yapışmıyorsa un kullanmayabilirsiniz. Toplamda 20 adet, 10 adet büyük, 10 adet de küçük olacak şekilde beze yapıp hazırladım. Şimdi üzerlerini bir poşetle güzelce kapatıp en az 10 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz de geçelim kullanacağımız yağ hazırlamaya. Bunun için ben 100 gram kadar tereyağını eritip içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Tereyağı eridikten sonra birazcık ılımasını bekleyebilirsiniz. Yani yağ sıcak kesinlikle kullanmıyoruz. Ve isterseniz tereyağı değil margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ve hamurumuz yeteri kadar dinlendikten sonra bezelerden bir tanesini alıp merdane yardımı ile kahvaltı tabağından biraz büyük olacak şekilde açalım. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra bir tepsi, tabak veya herhangi bir kap alıp içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirip fırçayla her tarafına sürelim. Ve yağladığımız tabağın içerisine açtığımız hamuru yerleştirelim. Üzerini tekrardan yağlayalım. Ve geçelim diğer bezeleri de açmaya. Aynı şekilde açıp aralarını yağlayıp üst üste dizeceğiz. Diğer tariflerde yani börek tariflerinde olduğu gibi çok fazla yağlamanıza gerek yok. Sadece aralarına fırçayla yağ sürmeniz yeterli olacaktır. Bu aşamada hamurları eşit boyutlarda açamayabilirsiniz. Bu gayet normal. Hamuru çekiştirerek birbiriyle eşitleyebilirsiniz. Yumuşacık olduğu için zaten kolaylıkla şekil alır.
Ve üstünü tekrardan yağladım. Geriye kalan bezelerin tamamını da açıp hazırladım. Üst üste diziyorum. Sonuncu hamuru da yerleştirip üzerini yağladıktan sonra bir streçle hava almayacak şekilde tepsimizin üzerini kapatalım. Dilerseniz bir poşetin içerisine de geçirebilirsiniz. Açıp hazırladığımız büyük bezelerden oluşan tabağımızı bu şekilde buzdolabında en az 1 saat kadar dinlenmeye alalım. Ve geçelim diğer küçük bezelerimizi de açmaya. Onları da açıp aynı şekilde hazırladım. Video çok fazla uzun olmasın diye bu kısımlarını göstermek istemedim. Bu tabağı da aynı şekilde buzdolabında 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Ve geçelim şimdi iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 2 bağ yani ortalama 750 gram kadar ıspanak kullandım. Tabii öncesinde yıkadım. Güzelce sirkeli suda beklettim ve bir süzgecin üzerinde suyunun tamamen akmasını bekledim. Ve ıspanağın saplarını kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece yaprak kısımlarını kullanalım. Eğer kuzu ıspanaksa saplarını da kullanabilirsiniz. Üzerine de yarım demet kadar ince kıyılmış yeşil soğan ilavesi yaptım. Eğer elinizin altında yeşil soğan yoksa normal kuru soğan da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptıktan sonra elimle güzelce ovuşturuyorum. Bu şekilde ıspanağın acı suyunu çıkaracağım. İsterseniz pişirerek de yapabilirsiniz ama gerçek bir Arnavut böreği için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve acı suyunu çıkarttım. Böyle birazcık da beklettim. Suyu tamamen süzüldükten sonra farklı bir kasenin içerisine aldım. Şimdi üzerine 1 su bardağı kadar lor peyniri ilavesi yapıyorum. Ben peynirlerim tuzlu olmadığı için başta tuz ilavesi yapmıştım. Eğer peynirleriniz tuzsuzsa başta tuz ilavesi yaparken dikkatli yani kontrollü olun. 1 çay kaşığı kadar da pul biber ilavesi yaptım. Ben bu şekilde yani ıspanaklı iç harcı hazırlarken çok fazla baharat kullanmıyorum. Çok sevmediğim için ama isterseniz yani damak zevkinize uyuyorsa farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Ve buzdolabında yeteri kadar dinlenen hamurlarımızı dolaptan alalım. Öncelikle büyük olan hamurun üzerine açıp elimizle birazcık genişletelim. Diğer tariflerde olduğu gibi tek tek açmıyoruz. Gerçekten oldukça pratik ve de güzel bir tarif. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tabağın kenarındaki artan fazla yağ ile tepsinin içerisini yağladım. Bu şekilde boşa gitmesin diye. Ve hamuru tepsinin içerisine alıp elimle olabildiğince genişleteceğim. Çok da fazla ince yapmayın. Ve her tarafının eşit olmasına dikkat edin. İç harcı içerisinden taşmasın diye tepsinin kenarı boyutu kadarıyla hamuru genişleteceğim. Yani hamurumuz bu şekilde tepsinin kenarından taşmalı. Ve alt kısmındaki hamuru hazırladık. Şimdi iç harcımızı içerisine ekleyip elimizle her tarafına serpiştirelim. Yani eşitleyelim. Ve geçelim diğer hazırlamış olduğumuz küçük bezelerle hazırlamış olduğumuz yufkamız dermişim hamurumuzu açmaya. Onu da aynı şekilde elimizle genişletelim. Bu kadar üst üste koyduğumuza bakmayın. Sonrasında incecik ve de çok güzel olacak.
Tabak küçük geldiği için diğer büyük tabağın içerisine aldım ve kenarındaki fazla yağı diğer tabağa aldım. Daha sonrasında onu, yani bu artan yağ tepsimizin, yani böreğimizin üzerine sürmek için kullanacağım. Biraz genişlettikten sonra elimde bu şekilde hareketler yaparak hamuru daha da fazla genişlettim. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Kenarlarında üstüne doğru kapattım. Bu aşamada isterseniz sıkıştırarak kapatabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmadım. Çünkü daha sonrasında hamurun o kısmı sert kalabiliyor. O yüzden benim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Geriye kalan yağı az önce söylediğim gibi üzerine güzelce sürdüm. Ve tepsimizin orta kısmına bir kase yerleştirip şimdi böreğimizi dilimliyorum. Bu aşamada biraz yavaş dilimliyor gibi görünebilirim. Aslında hamur yumuşak ve kolayca kesilebiliyor. Lakin ben şekli bozulmasın diye dikkatli davranmaya çalıştım. Bu arada illa benim gibi doğramak, yani dilimlemek zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde verebilirsiniz. Son olarak kasenin kenarıyla da bu şekilde kestim ve kaseyi üzerinden alıyorum. Ve böreğimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Gördüğünüz gibi pişmemiş hali bile gerçekten çok güzel. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirelim. Daha sonra fırınımızın ayarını 180 dereceye getirip üzeri ve altı kızarıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Ortalama pişme süresi 45 dakika 1 saattir. Benim fırınımda 1 saat kadar da ancak pişti. Kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Ve fırından çıkan böreğinizi ister sıcak isterse de soğuk olacak şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığım el açması tarifler içerisinde en kolay olanıydı gerçekten, ama sonuç şaşırtıcı olacak kadar güzel oldu. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Hem katları çok belirgindi hem de çıtır çıtırdı. Sonrasında ise kesinlikle kuru kalmadı ve çıtırlığını da uzun bir süre korudu. Eminim sizler de deneyip çok çok beğeneceksiniz. Özellikle alt katlarını da sizlere şöyle göstermek istedim. Börek çok fazla sıcak olduğu için detaylı gösteremedim ama şöyle belirgin zaten. Gördüğünüz gibi kesinlikle hamurlaşma olmadı ve katları çok güzel. Çıtırlığı da tam yerinde. Eminim çok beğenmişsinizdir. Ben de çok beğendim. Hem bu iç harcı da bu tarife çok çok yakıştı. Ama dilediğiniz iç harcını kullanarak tarifi deneyebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere.